Merhaba. Daha geniş omuzlara hayır demezsin değil mi? Daha geniş omuzlar için anahtar bölge yan omuz kasları. Yan omuz çalışırken de illa bir çeşit açış hareketi yaparız. Kablo ya da dumbbell'la. Daha önce başka bir videoda da anlattığım gibi açışlarda dirseğimizin hareket yönüne bakmasına dikkat ediyoruz. Peki omuz kaslarını daha iyi çalıştırmak için buna ekleyeceğimiz başka bir ince ayar var mı? Bu videoda lateral raise egzersizinden maksimum fayda sağlaman için kısa ve basit 1-2 ipucu vereceğim. Yan omuz kasları kolumuza abdüksiyon yaptırıyor. Yani kolumuzu yana doğru vücudumuzdan uzaklaştırıyor. Ama bunu yapan tek kas grubu da değiller. Dumbbell ile göstereyim. Lateral raise'e kollar tam aşağıya bakar pozisyonda başladığımızda abdüksiyonu ilk başlatan rotator cuff kaslarından supraspinatus'tur. Kolumuz 20-30 derece kalkana kadar omuza yardımcı oluyor bu küçük kas. Kollarımız yere paralel hale geldikten sonra da trapez kaslarının aktivasyonu artıyor. Yani elimizde yan omuz kaslarını maksimum seviyede izole ettiğimiz 60-70 derecelik bir bölge var. Unutma, açış hareketleri kuvvet kazanımı amaçlı yapılmaz. Amacımız hedef kasa olabildiğince çok iş yaptırmak ve gerilim altındaki süreyi uzun tutmak. Yani kası yardımcı kasların etkinliğini en aza indirerek izole etmek. O zaman hareketi nasıl yapacağız? Öncelikle açışları sadece bu aralıkta yapabiliriz. Böylece omuz kaslarının en aktif olduğu ve diğer kaslardan yardım almadığı bir aralıkta sürekli gerilim sağlarız. Zaten dumbbell ile çalışırken en alt pozisyonda omuz üzerinde neredeyse hiç gerilim yok. Hareketi buradan başlatıp kollar yere paralel olduğunda da bitirirsek hem yan omuz kasları izole olur hem de üzerlerindeki gerilim kesintisiz hale gelir. Bu da maksimum kas aktivasyonu demek. Peki ya kablo ile çalışırken? Kabloda çalışırken de kolumuzu yere paralel hale getirirken yani hareketin konsentrik kısmının sonuna doğru gerilim azalıyor. Çünkü kabloda çalışırken kas üzerindeki en yüksek gerilim kablo kolumuza dik açı yaptığında gerçekleşir. Bu açı küçüldükçe de gerilim azalır. Bunun için kabloda yan omuz çalışırken vücudu hafif yana doğru eğiyoruz. Bu da 60-70 derecelik çalışma bölgesinde omuz kaslarımız üzerindeki gerilimi olabildiğince yükseltiyor. Bu arada bir küçük ipucunu hatırlatayım yine. Omuz için kablo ile çalışırken üçgen tutamaçlar yerine burada gördüğünüz gibi kabloyu tutun ki dirseğiniz hareket yönüne baksın. Omuzlar özellikle bu tarz yavaş, uzun gerilim süreli egzersizlere çok iyi karşılık veren bir kas grubu. Bu verdiğim taktikleri uygularsanız da amaçladığımız bu maksimum ve uzun süreli gerilimi sağlamış olacaksınız. İzolasyon egzersizlerinde en çok karşılaşılan problem ağırlık artışını programlamanın zor olması. Yani bir bileşik egzersizde progressive overload için atıyorum 5 kiloluk bir artış yapmak gayet olasıyken bir izolasyon egzersizinde bir büyük dumbbell'a geçmek çok zor olabiliyor. 10 kilo ile lateral raise yaparken hareket gayet nizami görünürken bir büyük dumbbell'a geçmeye kalkınca form bozulabiliyor. Bu durumda mevcut çalıştığın ağırlıktaki formunu mükemmelleştirmen de kas üzerinde gelişim için gerekli yeni bir uyarı haline geliyor aslında. Hatta bu videoda anlattığım formda çalışırken ağırlığı azaltma ihtiyacı bile duyabilirsin. Çok daha küçük ağırlıklarla kasa yükleme yapmana da olanak sağlar bu. Evet arkadaşlar, bu videoda anlattıklarımı deneyin ve sonuçları benimle paylaşın. Son olarak videoyu faydalı bulduysanız beğenir, paylaşır ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Ayrıca konuyla ilgili sorularınız varsa yoruma yazın lütfen. İyi antrenmanlar, tekrar görüşmek üzere.